Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de beklediğiniz ucuzluk mağazası göründü. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda birkaç kere ucuzluk mağazası göründü. Sonradan tekrar yenilemeye girdi. Gelmedi. Böyle durumlar olabiliyor. Umarım bu defa göründüğü gibi ucuzluk mağazası gelir ve ucuzluk mağazası gelmiyor diye umarım mücevherlerinizi harcamamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar hemen giriş yapıyoruz. Şimdi karanlık üstad sandığı geliyor. Günlük 4 adet satın alıyorsunuz. 7 gün sürecek diye gösteriyor ucuzluk mağazası. E, Şöyle bakalım arkadaşlar, bu da şans işi. E, Dediğim gibi eğer şansınız varsa buradan 11K kahraman da alabiliyorsunuz. Direkt altın yapmasanız da etkinliği başından itibaren takip eden ve hepsinde de atıyorum karanlık üstad sandığı alan biri yine yeşil olur, mavi olur gidebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam, çok fazla istiyor. Neredeyse 7K mücevher istiyor ama yapılabiliyor. Şimdi 30K demiş. Yıldız taşı sandığı. Bu da şansa düşen bir sandık. Günde bir adet alabiliyorsunuz. Şeytan mantarı neredeyse 9K demiş. 8K 800 demiş. Şeytan mantarı arkadaşlar elinizde yoksa bile birkaç tane almanızı öneririm. Çünkü ihtiyacınız olabilir. Lideriniz esir olursa kısa sürede almanızı sağlar. Zaten günde bir tane veriyor. Anlaşma sandığı şöyle. Arkadaşlar bu sandık paralı yoldaşlar için yapılan alınan bir sandık. Bu da tabii ki burada en pahalılarından 12K mücevher demiş. Günde 2 defa alabiliyorsunuz. 4x olarak veriyor. Şöyle örnek mesela burada 10'ar tane çıksa bile size kârdır arkadaşlar. Ama buradakileri alabilmeniz için hepsini bayağı bir mücevheriniz olması lazım. Günde 2 defa alınsa 7-14 defa alabiliyorsunuz etkinlik boyunca. Köz sandığı yine günlük 2 sınırı var. 4x olarak köz sandığı geliyor. Şöyle 8K mücevher istiyor arkadaşlar. Karakanat anlaşması 4x şöyle 12K yine mücevher istiyor. Şimdi şurada 2 tane yeni ekipman parçasından veriyor. Bu mesela biraz uygun arkadaşlar. Mavi 3K 600 istemiş. Günde 3'er tane veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar hangi parçadan toplarsanız toplayın. İlla ki bu etkinlikleri takip edip bir şeye yöneldiğiniz zaman yapılmayacak bir şey yok. Bu da 3'er tane veriyor. Düşünün 7 defa verdiğini mavi olarak topladığınızı. Güzel arkadaşlar, buradaki şu parçaların hepsi güzel. Şimdi Akamber kristali ve yasak kitap 2 tane veriyor. Parlayan hale bu kupa için güzel bir parça arkadaşlar. Onun için zaten 6K mücevher istemiş. Günlük alım sınırı 2 tane. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Evet. Şöyle 4 tane normal ekipman parçası. Antik yazıt 2.800 mücevher. Pırıltılı inci 2x demiş. Şunlara da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bunlar birer tane veriyor mesela. Şu parlayan hale 2 tane veriyor 6K'ya. Antik yazıt mesela bir tane veriyor. 2.800'e 800 mücevhere. Pırıldayan ince mesela 2x veriyor 6K'ya. Yani neredeyse aynı şeye denk geliyor. Bundan da 2 tane alsan atıyorum neredeyse 6K olacak. Niye öyle bir şey yapmışlar onu da anlamış değilim. Şöyle dikenli kök çiçeği çekirdeği 2x veriyor 6K. Festival zili 2.800 mücevher demiş. Arkadaşlar parçalar güzel. Zaten sıfırdan bu parçaları bekleyenler için çok daha iyi. İşte mücevherini buraya saklayanlar için önemli bir yer burası. Şimdi dolu dolu hepsinden alacaklar düşünün. Alamayanlar da olacak illaki. Şimdi Gargantua taşı arkadaşlar bakın saldırı taşı vermiş. Başka zamanlar mesela geliyor CP taşı falan veriyor. O zaman da şey soranlar var işte ya mücevherle gidip sandık alsak nasıl olur gibisine. Bak direktmen buradan saldırı taşı da verebiliyor. Gargantua taşı gelmiş. Bu şekilde arttırdığınız zaman %10 %10 olarak süvari saldırı değerini arttırabiliyor. Ama tabii şöyle baktığın zaman da biraz buraya göre pahalı. Neredeyse
11K mücevher demiş. Günde 2 defa alınabiliyor. 3x olarak veriyor. Yani bir yeşil etmiyor. Bundan 2 defa aldığınızda ne yapar? 6 yapar. 2 defa aldığınızda 1,5 yapıyor arkadaşlar. 1,5 yeşil gibi düşünün. Bir tanesini yeşil yapmak için çünkü 4 tane lazım. Kılıç taşı aynı şekilde. Bu da bak süvari CP veriyor. Demek ki 2 tanesi süvari üzerine vermiş. Bu biraz daha düşük mücevher anlamına çünkü CP veriyor. Yukarıdaki saldırı taşı. Ondan dolayı biraz daha düşük. Bu 7,5K mücevher. Günde 2 tane alınabiliyor. Kurt sürüsü mührü 3 tane veriyor. 7,800 mücevhere günlük 2 tane alınabiliyor. Dediğim gibi 7 günlük süresi var. Buraya baktığınızda 6 yazıyorsa bilin ki 7'dir. 3 yazıyorsa 4'tür. 4 yazıyorsa 5'tir arkadaşlar. Çünkü burada oynayan bir süre var. Şurada Yıldız Taşı sürpriz sandığı 3. 35 tane veriyor. Şöyle yeni ekipmanlara özel yıldız. 10,5K mücevher günde 5 tane alınabiliyor. Yani en az 5 tane alsan 150 tane falan yapar arkadaşlar. Bunu 7 gün aldığınızı düşünün. Tabii bu rastgele çıkacak da. Ama yine de güzel bir sürpriz sandığı arkadaşlar. 35x vermesi güzel. 5 kere alınması güzel. Evet arkadaşlar. Kale Yıldız Parşömeni 10x demiş. 5K mücevher veriyor. Örnek mesela güzel. Herkes için alınabilecek bir şey. Günlük satın alımı mesela arttırsalardı çok süper olurdu. Aynı şunun gibi. Sürpriz sandığı gibi olabilirdi. Burada da TP iksiri demiş. 10x. Bu yeni oyuncular ya da normal daha yoldaşları falan ayarlayanlar için önemli bir eşya. 7K mücevher de bunun için istiyor. Günde 2 tane alınabiliyor. Toplam 14 defa alınabilecek. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.